Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün fare dişi modeli hırka anlatımını yapacağım. Çok kolay bir model. Yeni başlayanlar da çok rahatlıkla örebilirler. Bütün detaylarıyla da anlattım zaten. Hırkayı örerken Kartopu Baby One kullanacağım. Kartopu Baby One 100 gramda 250 metre uzunluğunda bir ip. Siz aynı uzunlukta herhangi bir marka iple de örebilirsiniz. 250-240 metre civarı olan iplerle örerseniz benimle aynı ölçüde olacaktır. Anti peeling özelliği olan bir ip, tüylenmiyor. Siz de böyle anti peeling özelliği olan ipi tercih ederseniz daha uzun süre kullanırsınız. Eğer aynı renk örmek isterseniz, videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok güzel bir kırmızı. Renk numarası da K129. 3,5 numaralı şişime 73 ilmek atarak başladım. Normal klasik ilmek atma tekniğiyle başladım ve bir sıra bir düz bir ters tekli lastik ördüm. Şimdi hazır lastik olarak başlayacağım yakayı. İlk ilmeğimi bu şekilde giriyorum. Burası düz hat gidecek. Düz olarak ördüm. Sırada düz ilmek var. Bu düz ilmeği ben bunun videosunu ayrıntılı olarak da göstermiştim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Düz ilmekleri örerken şişi örgünün altından geçiriyorum. İlmeği alıyorum. Tekrar aynı noktaya geri dönüp sol şişime ilmeği takıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yani ters ilmeğimi örerken normal ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi örerken şişimi örgünün altından geçiriyorum. İlmeği alıp tekrar aynı noktaya gelip tekrar şişe takıyorum ve bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Siz bu şekilde başlamak zorunda değilsiniz. Daha kolay olsun derseniz direkt 3 diş ya da 4 diş haroşa örerek modele başlayabilirsiniz. Evet, düz ilmekleri örerken şişi örgünün altından geçiriyorum. İlmeği şişten çıkartıp tekrar aynı noktaya geliyorum ve tekrar şişime takıyorum. Düz olarak örüyorum. Ve ters ilmeğimi de normal ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Hazır lastik başlama tekniğiyle başlamış oldum. Sıra sonunda ipimi kendime doğru alıyorum ve ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sıra sonları hep bu şekilde olacak. Sıra başlarında da ilk ilmeğime şu şekilde girerek düz öreceğim ve diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. Evet, bu şekilde 3 dişte haroşa örüp geleceğim. Evet, 3,5 numaralı şişime 73 ilmek attım. Hazır lastik, tekstil tipi lastik başlama tekniğiyle başladım. Ve yine ipim burada sol taraftayken ön yüzde 1, 2, 3 diş haroşa sırası boyunca ördüm. Şimdi bu sırada hem ilk iliğimi açacağım. Şimdi ilk iliğimi açayım burada. 1, 2, 3 ve 4. ilmeği birlikte örüyorum. 3, bir tane doladım. 4, 5, 6, 7. Bu 7 ilmek haroşa kenar bandı için ön pat olarak örgü boyunca haroşa olarak örülecek. Şimdi ön için toplam 14 ilmek ayırdım. 7 ördüm. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Şimdi artışlarımı delikli ajur olarak yapacağım için yerleri belli olacak. O nedenle ayraç, böyle ilmek belirleyişi falan koymaya gerek duymadım. Şimdi 14 ilmek ön beden için ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 2 tane haroşa. 1, 2 haroşa. Bu 2 haroşanın sağından ve solundan artırmalar olacak. Roba artışı. Yine şişimin üzerine dolayarak bir tane artırma yaptım. Kol için 9 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi artık ön bant, bu aralardaki ikişer ilmekler haroşa olacak. Diğer bütün ilmeklerim düz olacak ön yüzde. Arka yüzde o ilmeklerim, düz olarak ördüğüm ilmeklerim ters olacak. Haroşalar yine haroşa. Şimdi kol ilmeklerini ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 2 tane haroşa öreceğim. 1, 2 ve yine bir tane artırma yaptım. Şimdi arka beden öreceğim. Arka beden için 19 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 18, 19. Arka bedeni ördüm. Bir tane şişimin üzerine dolayarak artış yaptım. 2 tane haroşa örüyorum. Yine bir tane artış yaptım. Kol ilmekleri için 9 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane artışımı yapıyorum. 1, 2 haroşa örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Ve burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek diğer ön beden için ilmeklerim var. Şimdi burada yaka düşürme çalışması yapmak istiyorum. O yüzden 2 ilmeğimi öreceğim. 1, 2 ilmeğimi ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi dışarıya doğru çevirdim. Örgümü çevirdim. Ön yüzde örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ve sıradaki ilmeklerimi 1, 2, artış yaptığım ilmekte 3 ters olarak ördüm. 2 tane haroşa vardı. Onu haroşa olarak örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başına kadar arka yüzde bütün ilmeklerim, artış yaptığım ilmeklerim de dahil ters olarak örülecek. Roba artış yerlerindeki ikişer ilmekler de haroşa olarak örülecek. Şuradaki ilk roba artış yerine kadar arka yüzde örüp geliyorum. Evet, arka yüzdeyim. Kol ilmeklerini ördüm. Şimdi buradaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, artırma yaptığım ilmekten sonra 2 tane ters öreceğim. 1, 2. Kısa sıra çalışması yapıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi dışarı aldım. Örgüyü çevirdim. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Ve ipimi dışarı alıp biraz sıkılayıp roba artış yerine kadar düz olarak ördüm. Roba artış yerleri belli, delikli ajur yaptığım için. Şimdi burada bir tane artış yapıyorum. 1, 2 tane haroşa, bir tane artış yapıyorum. Bu şekilde bu ikişer tane haroşaların sağından ve solundan artış yaparak
sarma yaptığım ilmeğe kadar örüp geliyorum. Evet, yaka düşürme çalışması yapıyorum. Sarma yaptığım ilmeğe doğru ilerliyorum. Buradaki 2 haroşayı ördüm. Bir tane artırdım. 1 2 3 ilmek ördüm. Ve sarma yaptığım ilmeğe geldim. Şu sardığım ilmeğin dibindeki sardığım ipi önden giriyorum. Şişimdeki ilmeği de yine düz örgü olduğu için bu şekilde giriyorum. Ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Burayı biraz sıkı tutuyorum. 1 2 ilmek ördüm. İpi kendime doğru aldım. İlmeği örmeden aldım. İpi dışarı alıp örgüyü çevirdim. Ve yine arka yüzde ikişer tane roba ayrım yerlerindeki haroşalar hariç diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ters. Buradaki 2 ilmeğim haroşa. 1 2 artış yaptığım ilmeğim de dahil ters örüyorum. Bu şekilde sarma yaptığım ilmeğe kadar arka yüzde ilerliyorum. Evet, roba artışını yaptığım yere geldim. 2 tane haroşamı örüyorum. Arka yüzdeyim. Sarma yaptığım ilmeğe kadar ters örüyorum. Sarma yaptığım ilmeğe geldim. Bu kez arkadan giriyorum bu sardığım ilmeğe. Şu sardığım şişin üzerine alıyorum ve ikisini birlikte bu şekilde girerek ters örüyorum. Biraz sıkılıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. İpi dışarı aldım. Pardon. 2 tane ters ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım. İpi dışarı aldım ve örgüyü çevirdim. Örmeden aldığım ilmeği sağ şişime alıyorum. İpimi biraz sıkılarak dışarı alıp düz olarak örüyorum. Roba artış yaptığım yere kadar evet, roba artışı yaptım. Bu 2 haroşaya geldim. Bir tane artış yaptım. 3. artışımı yapmış oldum. 1 2 haroşa ördüm. Yine artırdım bir tane. Bu şekilde diğer sarma yaptığım yere kadar geleceğim. Artık geri dönmeyeceğim. Son kısa sıra çalışmasıydı. Şimdi sarma yaptığım ilmeğe kadar bu ikişer tane haroşaların sağından ve solundan artış yaparak düz örgü örerek geleceğim. Evet, sarma yaptığım yere doğru ilerliyorum. Sarma yaptığım ilmeğe geldim. Buna önden giriyorum. İlmeğime de önden girdim. Ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Arka yüzdeyim. İlk 7 ilmeğim haroşa. 1 2 3 4 5 6 7. Diğer ilmeklerim şu 2 haroşaya kadar ters. Artış yaptığım ilmeğim ters. Arada 2 tane haroşa ilmek.
Yine artış yaptığım ilmeğim ters. Bu şekilde sarma yaptığım ilmeğe kadar geleceğim. Ve bu sırada kısa sıra çalışması da, yaka düşürme çalışması da bitmiş olacak. Evet, arka yüzdeyim. Son sarma yaptığım ilmeğe kadar örüyorum ters olarak. Evet, sarma yaptığım ilmeğe geldim. Arkadan giriyorum. Şişimin üzerine aldım. Ve ikisini birlikte arkadan girerek ters olarak ördüm. Sıkıladım. Ve yine ters olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeği örmeden aldım. Kısa sıra çalışmaları bitti. Çok az yaptım zaten. 2 kere yaptım kısa sıra çalışması. Şu şekilde. Şimdi bundan sonra artık başka herhangi bir işlem yapmayacağım için videoyu hiç uzatmayacağım. Normal başta ve sonda 7'şer tane haroşa ön bant için olacak. Ve burada 2 tane haroşa var. Burada ve burada. Bu 2'şer tane haroşaların sağından ve solundan birer tane delikli ajur olarak artırma yapacağım. Ve bu şekilde robayı örüp kaç tane artış yaptığımı söyleyeceğim. Evet, roba tamamlanmak üzere. İlk iliğimi açtıktan sonra 12 diş haroşa ördüm ve ikinci iliğimi açtım. İlk araları 12 diş olacak. 16 kez artırma yaptım robada. 16. artırma sırasını ördüm ve arka yüzdeyim. Şimdi bu sırada arka yüzde bütün ilmeklerimi haroşa öreceğim. Başka hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerim sonuna kadar haroşa. Sonuna kadar haroşa öreceğim ve ön yüzde tekrar geleceğim. Arka yüzde bir sıra haroşa ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. 17. artış sırasındayım. Ve yine artış yerine geldim. 17. artışımı yapıyorum. 2 tane ilmeğimi örüyorum ve bu taraftan da yine 17. artışımı yapıyorum. Bu şekilde ön yüzde de arka yüzde de haroşa örerek 3 diş haroşa sırası oluşacak ve yine burada şu 2 ilmeğin sağından ve solundan artışlarımı yapmaya devam edeceğim. 3 diş artışlarımı da yaparak 3 diş haroşa sırası örüp geliyorum. Toplam 3 diş haroşa sırası ördüm. Burada da 18 kez robada artış yaptım. Şimdi artık kolları örmeye başlayacağım. Ön yüzdeyim. Roba ayrımına kadar örüyorum. Şimdi buradaki 2 haroşayı da ön bedene katmak istiyorum. 1, 2. Bundan sonraki ilmeklerim kol için olacak. Buradaki 2 haroşayı da yine arka bedene katacağım. Buradaki ilk artış ve buradaki artışa kadar olan yerde artış da dahil kol ilmekleri olacak. Kol ilmeklerinde kaç ilmek olduğunu ekranın üst tarafına yazacağım. Evet, şimdi kolu örmeye başlıyorum. Artık burada fare dişi modelini de uygulamaya başlayacağım. Şu anda modelin birinci sırasını örmüş oluyorum. Birinci sıra bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim.
Evet, buradaki kol ilmeklerini örüyorum. Buradaki artış yaptığım ilmeği de kola dahil ettim. Buradaki 2 tane haroşayı arka bedene dahil ettim. Şimdi arka yüze geçtim. Bu arada fare dişi modelinde ilk sırasını örmüş oldum. Bir sıra düz. Şimdi bir sıra düz öreceğim. Bir sıra ters öreceğim ikinci sıra. Ama şu baştaki 2 ilmeğimi haroşa yapıyorum. Dikişte kullanacağım. Ve bebeği kesinlikle rahatsız etmiyor. O yüzden bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. En sonda 2 tane ilmeğim kalıncaya kadar ters öreceğim. Ve en sondaki 2 ilmeğimi de yine haroşa öreceğim. Şu anda hem kola geçtikten sonra ikinci sıramı örüyorum. Hem de modelin ikinci sırasını örüyorum. Bütün ilmeklerim ters. İkinci sırayı ters olarak örüyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. İpimi dışarıdan çevirdim. Şimdi 3. sırayı öreceğim. 3. sırada da bütün ilmeklerim düz olacak. Üçüncü sıra ön yüzde bütün ilmeklerim düz. Şimdi 4. sıraya geldim. 4. sırada yine 2 tane haroşa örüyorum. Ve modele başlayacağım. Modele başlarken önce ters örgü olarak başlıyorum. Bir tane ters. Fare dişi modelinde 4. sırada bir ters bir düz örülüyor. Ama düzler Selanik şeklinde örülüyor. Şimdi ters ördüm. Düz örerken normal ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İlmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Böyle değil. Bir alttakine giriyorum. Ve düz örüyorum. Bir tane ters. Şöyle sanırım görünüyor. Bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü Selanik şeklinde örüyorum. Evet, model bu kadar. Fare dişi modeli. Daha önceden de anlatımını yapmıştım zaten. Dördüncü sırayı da bu şekilde örüp geliyorum. Şimdi 4 sıra örmüş oldum. Baştaki ve sondaki 2 ilmeğim haroşa olarak devam edecek. Şimdi 4 sırada modeli tamamladım. Bir sıra düz öreceğim. Bir sıra ters öreceğim. Bir sıra düz öreceğim. Yani toplam 3 sıra örüp tekrar 4. sırada geleceğim. İlk model sırasını tamamladıktan sonra 3 sıra ördüm. Şimdi 4. sırayı öreceğim. 2 tane haroşadan sonra ön yüzde bir tane düz. Demek ki tersle başlayacağım. Buradaki başlangıç çok önemli. Buradaki modelin kaymaması gerekiyor. O nedenle şimdi 2 tane haroşa ilmeğimi ördüm. İlk tersle başlamıştım. Bunu unutmazsak ilk başlangıcı hep düzgün olarak gider. Ama unutursak da şöyle bakıp burada düz örgü olduğunu gördüğümüzde düzle, yani arka yüzde tersle başlıyoruz. Şimdi düz ilmeğimi örerken Selanik olarak alttan girerek örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Düz ilmeğimi Selanik olarak alttan girerek örüyorum. Tersimi örüyorum. Düz ilmeğimi alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Bir tane ters, düz ilmeğimi alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Hem çok kolay hem de çok hızlı ilerleyen bir model. Çok keyifli öreceksiniz. Örgüye yeni başlayanlar bile çok rahat örecekler bu modeli. Bence en kolay model bu model.
Dediğim gibi bir de çok hızlı ilerliyor. Evet, düz ilmekleri bir alttaki ilmeğin içine girerek, ters ilmekleri normal ters örerek 4 sırada bir modeli tamamlamış olacağım. Şimdi bu sırayı da tamamladığımda ikinci model sıramı da tamamlamış olacağım. Bu şekilde kol ilmeklerini örmeye devam ediyorum. Şimdi kolda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. modeli yapıyorum. Arka yüzdeyim. Terslerimi ters olarak örüyorum. Düzleri bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Bir ters, bir düz alttaki ilmeğe batarak, bir ters ve 2 tane haroşa. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde kol ağzı için eksiltme yapacağım. Ara ara yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Şimdi burada bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm. Bir tane eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm ve 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksilttim. Evet, şimdi sayacağım ilmeklerimi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ilmek var şu anda şişimde. Şimdi bu 40 ilmeği 4 diş haroşa boyunca öreceğim. Önde ve arkada düz örerek yapıyorum ben haroşaları. Evet, şimdi tüm ilmeklerimi haroşa olarak örerek şu anda mesela önde bir diş haroşa oluşmuş oldu. Bu şekilde 4 diş haroşa oluşuncaya kadar örüp geliyorum. 4 diş haroşa boyunca ördüm ve örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi kapatıyorum. Çok sıkı kapatmamak gerekiyor burayı kasmaması için. Eğer onu normal şişinizde ördüğünüzde çok sık oluyorsa, ayarlayamıyorsanız sadece bu sağdaki şişinizi yarım numara büyük, yarım numara büyük yoksa da bir numara büyükle yaptığınızda istediğiniz gevşek sıkılıkta olacaktır. Örerek kesme tekniğiyle ilmeğimi örüyorum ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum, bir önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden atlattım. Bu son ilmeğimi de bir kez daha öreceğim. Dikişte kullanmak için ipimi biraz uzun tutacağım. Şöyle yapıyorum ben. Dikiş dikeceğim yeri ölçerek yapıyorum. Şöyle 2. Biraz da ucundan bırakıyorum ve kesiyorum ipimi. Şu son kalan ilmeğimi içinden
Evet. Kolun bir tanesi bitti. Ben örgü tamamen bittikten sonra dikiyorum kollarımı. O yüzden şimdi diğer kolu örmeye başlayacağım. İlmek tutucuya almıştım kalan ilmeklerimi. Şurası örgünün başı, ilk açtığım yer. Buradan örerek kola kadar gelmiştim. Sonra kolu ördüm. Şimdi kol bitti. Arka bedenden ilmek takarak başlayacağım. Şimdi ben bu ilmek tutucuya aldığım ilmeklerimi şişime alayım. Hiç zaman kaybetmeyelim. İlmekleri şişime taktım. Şimdi kolu örmüştüm. Burası arka beden. Arka bedenden örerek devam edeceğim. Diğer kola kadar. Buradaki iki haroşayı, roba ayrımındaki iki haroşayı arka bedene katmıştım. Oradan başlıyorum örmeye. Evet, şu anda arka beden örüyorum. Diğer taraftaki bu roba artış yerine kadar öreceğim. Arka bedeni örüyorum. Evet, roba artış yerindeki iki tane haroşa ilmeğime geldim. Onları da arka bedene katıyorum. Yine önde de bu iki haroşayı, artış yaptığım yerdeki iki haroşayı ön bedene katacağım. Bu aradaki 45 ilmek kol ilmeğim var. Bu 45 ilmeği örmeye başlıyorum artık. Şimdi sadece bu 45 ilmeğimi öreceğim. Yine diğer kol gibi başta ve sonda iki tane haroşa ilmeğim olacak. Diğer ilmeklerimi fare dişi modeli uygulayacağım. Şu anda modelin ilk sırasındayım. İlk sırayı düz olarak örüyorum. İkinci sırayı arkada ters öreceğim. Üçüncü sırayı düz öreceğim. Ve dördüncü sırada da yine bir ters bir düz ama düzleri Selanik gibi alttan alarak öreceğim. Modeli kurmuş olacağım ve tıpkı diğer kol gibi aynı şekilde diğer kolu ördüğüm gibi örüp bitireceğim. Daha sonra da beden birleştirmesini yapacağım. Hırkanın iki kolu da bitti. Şimdi biliyorsunuz şuradan başlamıştım. Ön taraftan, ilk açtığım yerden. İlk ön bedeni ördüm. Kola kadar geldim. Sonra kolun birini tamamladım. Sonra buradan ip taktım. Arka bedeni örerek devam ettim. Ve diğer kolu ördüm. Şimdi buradan tekrar ip takarak başlayacağım. Burayı öreceğim ve arka tarafta da ön ve arka bedeni birleştirerek devam edeceğim. Şimdi bir yumak ipten bu kadar ip arttı şu anda. Ben bununla devam etmek istemiyorum. Yeni bir iple başlayacağım. Siz tabii ki devam edebilirsiniz. Kendinize örüyorsanız kendi bebeğinize. Ben bunu satış için ördüğüm için bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Çünkü kısa aralıklarla şimdi düğüm olsun istemiyorum. Eğer bir yumak ipim biter yeterli gelirse zaten beden kısmında düğüm olmamış olacak. Tabii ipin kendinden düğüm çıkıyor bazen. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi ben yeni yumak ipimle buradan örerek devam edeceğim. Burada iki tane aradaki bu robadaki ilmeğim vardı. Bunu ön bedene dahil etmiştim. Bu iki ilmeğim. Bu aradaki artış yaptığım ilmeğim ve bedendeki ilmeklerim. Burayı sıra boyunca düz öreceğim. Arka yüzde de
baştaki 7 ilmeğim haroşa, diğer ilmeklerimi ters olarak örüp bu kol altına kadar geleceğim. Evet, arka yüzdeyim. Ön bedeni örerek kol altına kadar ilerliyorum. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa ördüm ve diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kol altına kadar. Evet, bu ilmeği, ipimi sıkılayacağım daha sonra. Şimdi burası arka beden. Arka bedeni direkt hiç arada ilmek artırmadan örmeye başlıyorum. Biraz sıkı tutuyorum örgümü örerken. Şimdi burada herhangi bir artış yapmıyorum. Çünkü ben en baştan ilmeklerimi başlarken, örgüye başlarken arka bedende tek sayı olarak başlamıştım. O nedenle model kurulumunu yaptığım zaman herhangi bir sıkıntı yaratmayacak ve hiçbir artış yapmayacağım bedende geçen yaparken. Model kurulumunda yani yeni bir şeye ihtiyacım olmayacak, ilmeğe. O nedenle şimdi diğer kol altına kadar ters olarak örüyorum. Evet, arka yüzdeyim ve arka bedeni örüyorum. Diğer kol altına geldim. Burada da ip bağlamıştım daha önceden örerken. Onu da sıkılayacağım arkadan. Şimdi yine ipimi sıkı tutarak ters örmeye devam ediyorum. Kol altında başka hiçbir işlem yok. Burası örgünün arka yüzü, aynı zamanda da modelin ikinci sırası olmuş oldu. Üçüncü sırada yani ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örerek arka yüze geçeceğim. Şimdi bu sıramı tamamlayacağım ve ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örerek tekrar arka yüze geçeceğim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örerek modelin 3. sırasını tamamlamış oldum. Şimdi 4. sırayı yapacağım. İlk 7 ilmeğim haroşa, 2 3 4 5 6 7 ilmeğim haroşa. Şimdi burada da kolda yaptığım gibi bu modele başlarken ilk tersle başlıyorum. Bu 7 tane haroşadan sonra hep bu model sırasında tersle başlarsak modelde herhangi bir kayma olmaz. O yüzden bu ilk başladığımız ilmek çok önemli. Düzle başlarsanız hep düz, tersle başlarsanız hep ters. Ben tersle başlıyorum. Bir tane ters örüyorum. Düz ilmeğimi örerken ilmeğin içine değil bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Aynı koldaki gibi fare dişi modelini uyguluyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum ama düzü bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Düz ilmeği bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Bir ters, bir düz ama düzü normal düz değil, bir alttaki ilmeğin içine batarak. Burayı sıra boyunca bu şekilde öreceğim ve modelin 4. sırası örülmüş olacak. Sonra ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters, ön yüzde bir sıra düz öreceğim ve tekrar 4. sırada arka yüzde bu modelin aynısını uygulayacağım. Yani bir düz bir ters örgüleri örerken alttan selanik şeklinde öreceğim. Bu şekilde model devam edecek. Artık herhangi bir artırma, eksiltme hiçbir şey olmadığı için videoyu uzatmak istemiyorum. Koldaki fare dişi modelinin aynısını artık bedene uygulayacağım.
Yapmamız gereken, unutmamamız gereken tek şey ise buradaki ilikler. İlk iliğimi açtıktan sonra ilk iliğimi açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diş haroşa sırası örmüş oldum. Bu arka yüz burası. Ben de diyorum ilik niye yamuk duruyor. Evet, ilk iliğimi 3 diş haroşadan sonra açmıştım. Bundan sonraki iliği de, ikinci iliği de 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş sonra açtım. Ve bundan sonra bütün ilmekleri 12 diş arayla açacağım. Toplam sanırım 5 tane ilik yeterli gelecektir. 7'şer tane de kenar patlarda haroşalarım olacak. Onun dışındaki kalan ilmeklerimi de fare dişi modeli olarak örüp son olarak da etek ucuna lastik yapacağım ama orada tekrar geleceğim. Çünkü kaç sıra ördükten sonra lastik örgüye geçtiğimi söyleyeceğim. Etek ucuna kadar ördüm. Artık etek ucundaki haroşa lastik kısmını koyacağım. Şimdi ilik araları 12'şer diş arayla ilik açtım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilik açtım. 5. ilikten sonra 2 diş haroşa ördüm. 5. ilikten sonra 2 diş haroşa ördüm ve sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde artık bütün ilmeklerimi haroşa örmeye başlayacağım. Evet. Şimdi bu sırayı örünce ilikten sonra 3. diş haroşa sırası oluşmuş olacak. Etek lastiğinin ilk haroşa sırası. Bu şekilde ben düz olarak örüyorum. Haroşaları ön yüzde de arka yüzde de bir düz ördüğümde, yani 2 sıra ördüğümde bir diş haroşa oluşmuş olacak. Eğer siz haroşaları tersten örüyorsanız ön yüzde ve arka yüzde 2 sıra ters ördüğünüzde bir sıra haroşa oluşmuş olacak. Evet, şimdi ilk diş haroşamı oluşturmuş oluyorum bu şekilde ve 4 diş haroşa örerek lastik kısmını da tamamlamış olacağım. Etek lastiği için 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası boyunca ördüm ve şimdi ön yüzdeyim. Örerek kesme tekniğiyle örgümü keserek bitiriyorum. Yani bir ilmek örüyorum, önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum, önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Siz isterseniz burada artık hırkayı bitirebilirsiniz. Pardon. Şimdi kenarı bu şekilde yapmıştım. Böyle bir görüntüsü var. İsterseniz bu şekilde bitirebilirsiniz. Ama ben daha önce de başka projelerde de yaptığım gibi bunda da tığ ile geçeceğim etrafını. Yani sadece bu ön kısmını, her iki tarafı da. İpimi hiç koparmadan buradan örmeye devam ediyorum tığ ile. Şimdi ilk ilmeğin içine giriyorum. Buradaki düz giden hat var. Bu hattın 2 tane kanadı var. Her ikisi de tığımın üzerinde olacak şekilde. Şöyle. Her ikisi de tığımın üzerinde. Buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Ve çıkardığım ilmeği tığımdaki ilmeğin içinden kaydırarak geçirdim. Sıradaki ilmeğin içine giriyorum. Yine her ikisi tığımın üzerinde. Bir
bir tane ilmek çıkardım ve tığımın üzerindeki ilmeğin içinden kaydırarak geçirdim. Sıradaki ilmeğe girdim ve kaydırarak ördüm. Sıradaki ilmek, kaydırarak ördüm. Evet, yakaya kadar bu şekilde yapacağım. Şöyle bir görüntü olacak. Yani burası bitmiş haliydi. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz de buraya kadar olan kısma bakın. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yaparsınız. Şöyle gösteriyorum. Evet, yakaya kadar yapacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Ve düğmelerini de dikip geleceğim. Düğmelerini de diktim ben. Şimdi diğer kolunu da diktim. Şu şekilde haroşa dikişiyle diktim. Şimdi diğer kolu birlikte dikeceğiz. Burada bitirince biraz ip bırakmıştım dikmek için. Şimdi buradaki ilk ilmeğin içine giriyorum. En baştaki ilmeğe. Aynı şekilde şu karşıdaki çıktığım ilmeğin içine giriyorum. Şöyle en son ilmek var. Bu ilmeği böyle içine giriyorum. Buradan da tekrar buradaki ilk ilmeğin içine girerek karşı tarafa geçmiş oluyorum. Şimdi karşılıklı haroşa dişlerin içine girerek dikeceğim. Şimdi buradaki ilk haroşa burası. Bu ilk haroşa dişinin içinden geçerek başlıyorum. Şimdi şurası da ilk sıra, burası da ikinci sıra. Şu ilk sıradaki ilk haroşa dişinin içinden giriyorum. Bu tarafta da yine ilk haroşa dişinin içinden geçiyorum. Sırayla kaydırmadan haroşa dişlerin içinden geçerek karşılıklı olarak dikiyorum. Zaten kol boyunca ikişer tane haroşa yaptığım için kol boyunca bu şekilde kaydırmadan dikeceğim. Ben genellikle bu şekilde baştan 2 tane haroşa bırakıyorum. Aslında düz örgülerde de çok düzgün dikişler yapılabiliyor ama onlar da ben bebekler için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Bebeğin kolunu içeriden rahatsız edeceğini düşünüyorum. O nedenle hep bu şekilde haroşa dikişi yapmak istiyorum. Çünkü şimdi burada nasıl böyle düzse iç tarafta yine aynı şekilde kesinlikle bebeğin kolunu rahatsız etmeyecek. Bence güzel de duruyor. Düz örgü de olsa, hangi örgü olursa olsun mümkün olduğunca arada tığla birleştirdiğim de oluyor ama genellikle ben bu şekilde tercih ediyorum. Evet, karşılıklı dişlerin içine girerek dikiyorum.
Ve ara ara da şuradan ilk uçtan tutarak bu şekilde düzeltiyorum. Bu şekilde koldaki ilmeklerin içine karşılıklı girerek kolda dikeceğim. Evet, hırka tamamlandı. Tam bir yaş ölçüsünde oldu. Yakadan başlayarak ördüm. Şimdi bunu daha büyük yapmak isterseniz eğer mesela 2 yaşı örmek istediğinizde önlere birer ilmek, kollara birer ilmek, arkaya da 2 ilmek ilave ederek yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak istediğinizde de o 2 yaş ölçüsünün üstüne roba artışlarını çoğaltırsınız ve boyunu, kol boyunu da çocuğunuzun boyuna göre ayarlarsınız. 4 numarayla ördüm. Yakasını 3,5'la, diğer taraflarını 4 numarayla ördüm. 3,5 numarayla örecek bir iple ördüğünüzde otomatik olarak bu ölçü küçülecektir. Dediğim gibi daha büyük yapmak istediğinizde de roba artışını ve boyunu, kol boyunu uzatarak büyütebilirsiniz. Şimdi ben bunun ölçülerini vereyim. Beden genişliği 27,5 santim. Boyu 33,5 santim. Kol boyu da yakadan 31 santim. Şu yakayı saymazsam eğer 30 santim. Kol altından kol boyu da 17,5 santim. Evet, tam 1 yaş ölçüsünde oldu. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Olmayanlar da eğer abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınız ve beğenilerinizle de bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.